Güzel bir Milano sabahından hepinize günaydınlar. Bugün ikinci günümüz, cumartesi sabahı. Düne göre hava biraz daha soğuk ama biz çok daha dinciz çünkü uykumuzu aldık. Alarm kurmadık bugün. Dün 15,5 kilometre yürümüşüz. Zaten ayaklarımız da 15,5 kilometre yürüdünüz diyordu. Çok yorulmuştuk. Dün havanın erken kararması sebebiyle yetiştiremediğimiz bazı şeyler olmuştu. Bugün onları da yapmayı planlıyoruz. Dolayısıyla yoğun bir gün bizi bekliyor. Önce bir kahvaltı yapacağız. Kahvaltı için Milano'nun en güzel kahvaltı mekanlarından gösterilen Pave Pastanesi'ne gidiyoruz. Deneyimleyeceğiz İtalyan kahvaltısını. Bize afiyet olsun şimdiden. Pave'deki kahvaltımızı bitirdik. Yine geç kaldık. Çünkü Pave'de tavsiye edilen hemen her ürünü denemek istedik. Hepsinin tadına baktık. Gerçekten muhteşemdi. Şu an çok da turistik olmayan bir kiliseye doğru yol alıyoruz. Tekrar Duomo Meydanı'na geldik. Kilisenin adı San Bernardino alle Ossa. Bon Church de olarak biliniyor. Gerçekten bizim gelmeden önce çok ilgimizi çeken bir kiliseydi. Gideceğiz, keşfedeceğiz bakalım. Duomo'nun hemen sağından dümdüz yaklaşık bir 450-500 metre kadar gittiğinizde kiliseye ulaşmış olacaksınız. Biz de şu an rotada ilerliyoruz. Şu an Milano'nun belki de en ilginç yerlerinden bir tanesindeyiz. Burası bir kilise ama sonradan kiliseye dönüştürülmüş. Kemikleri muhafaza etmek için inşa edilmiş çünkü yanındaki mezarlıkta yer kalmamış. 1200'lü yıllarda yapılmış burası ve duvarlar tamamıyla insan kalıntılarıyla ve kemikleriyle dolu ve hepsi gerçek. Şimdiki durağımızsa bir mezarlık. Mezarlıktan durak mı olur dediğinizi duyar gibiyim ama söz konusu Cimitero Monumentale ise gayet de güzel olur. Milanolılar buraya açık hava müzesi diyorlar. Buraya açık hava müzesi denmesinin nedeni de İtalyan pek çok sanatçının burada ustalık eserlerinin bulunması. Ustalık eserlerinden kastım mezar taşları. İçeride görülmeye değer pek çok mezar taşı bulunuyor. Ayrıca Albert Einstein'ın babası da yine bu mezarlıkta yatıyor. Milanolılardan aldığımız bilgilere göre bu mezarlıkta yatmak için sıra bekleyen pek çok insan bulunuyormuş. Sadece gömülmek değil, eğer yakılmak talebinde bulunuyorlarsa da yakılanların küllerinin saklandığı da ayrıca bir bölüm bulunuyormuş. Ancak bu bölümün kirası gömülenlere oranla hayli fazlaymış. Cimitero Monumentale'nin çok ilginç bir bölümündeyiz. Daha ilk girişte bir yere rastladık. Burada da hiç kimse yok bu arada. Şu kare kare gördüğünüz her bir taş aslında bir mezar taşı. Ama tam film çekilecek yer değil mi? Evet. Düşünsene. Hiçbir yerde böyle bir şey görmedim ya. Ya burası bitmeyecek. Biz dışarıya güneşi kaybetmeden... Asıl yere gidelim. Evet, dışarıya çıkalım. İnanılacak bir şey değil. Burası mezarlık değil. Yani hakikaten açık hava müzesi. Tam bir heykel bahçesi. Yüzlerce her birbirinden farklı tarzda. İnanılacak gibi değil. Aşağı inelim.
burası şu anda içinde bulunduğumuz Castello Sforzesco. Bu kale Milano'nun en önemli tarihi yapılarından bir tanesi. 15. yüzyılda Milano Dükü tarafından, Sforza tarafından yeniden inşa edilmiş. Yeniden inşa edilmiş diyorum çünkü kale amacına uygun olarak ilk etapta savunma amaçlı olarak inşa edilmiş ve ilk inşa eden de Visconti. Daha sonra Sforza kaleyi yeniden inşa ettirmiş. Ve şu an için içerisinde pek çok sergi alanını barındıran bir kompleks haline dönüşmüş durumda. Kalenin dışına çıktığınızda hemen arkasında Park Sempione yer alıyor. Yazın ve ilkbaharda Milanolıların piknik yapıp dinlendikleri bir yer. Onun da arkasında Milano'nun giriş kapısı olarak kabul edilen Barış Takısı bulunuyor. Şimdi biz de kalenin içerisine gezmeye başlıyoruz. Akşam oldu. Yine karnımız acıktı tabii ki. Hep açız. Hayır, hep açız ama hep böyle adam gibi akıllı bir şeyler yiyemedik yani. Hep böyle adam gibi akıllı. Adam akıllı. Adam akıllı bir şeyler yiyemedik. Şimdi Naviglia'ya doğru yola çıktık. Bir aperitivo yapacağız. Rita'da. Rita'yı çok övmüşlerdi. Ben de merak ettim. Gerçi övdükleri mekanlar bizi hiç boş çıkartmadı şu ana kadar ama Rita'ya bakacağız bakalım. Yorulduk. Ellerim titriyor. Elimi ayakta tutamıyorum. Hiçbir şey demedi. Ne? Naviglia'ya geldik. Aperitivo'ya girmek için Rita'ya gidecektik ama Rita maalesef tatilattaymış. Şimdi kendimize başka bir mekan bakıyoruz. Biz geldiğimizde topluyorlardı ama kanalın kenarında pek çok hediyelik eşya satan stand var. Gelmek ve görmek çok isterdim ama biz yetişemedik. Sessiz olun, eğer Naviglia'ya gelecekseniz aperitivo için başka, hediyelik için başka saatte gelin. Lokalleri göstersene. Senin lokaller nerede merak ediyorum. Hintliler. Lokallere sorduk. Evet. Ya tamam, o Milano planını ben yaptığım için pek çok şeyden haberi yok arkadaşın. Geldi, yedi gitti yani. Ne oldu, ben görmediğimde İtalyanlarla mı buluştun İstanbul'da Milano planı yapmak için? Hadi çok konuştun, işimiz var. Söyleme. Milano tespitleri 1. Klozetlerde kapak yok arkadaş. Kapağı bırakın, oturacak yer de yok. Yani direkt taş var. Niye böyle bilmiyoruz. Lüks restoranlarda bile. İhtiyacımız olduğundan değil ama her gittiğimizde fark etmiş miydin sen? Yok, hiç yani, şu an dinliyorum ama Anıl'ın demesiyle fark ettim. Yani her tuvalette böyle. Lüks restoranda da böyle, normal kafede de böyle. Otelimizde vardı gerçi. Beyle. Ne? Beyle. Ona göre klozetlerde kapak yok, kapağı bırakın, oturacak yer de yok, direkt taş var. Tespit 2. Tespit 2. Americano istediğinizde uzun çekim bir espresso geliyor. Lungo muydu? Evet, lungo geliyor. Yanında da su geliyor. İsterseniz siz üstüne istediğiniz kadar katabiliyorsunuz. Şaşırmayın. Tespit 3. Musluklardan suyu gönül rahatlığıyla içebilirsiniz. Çok araştırdık. Hatta Tuğçe'nin lokallerine de sorduk. Yani şu ünlü lokaller var ya, her yerde öğrendi ama ben göremedim hala. Nerede o lokaller? Tespit 4. Ben söylüyorum. Milano'ya gelecekseniz kesinlikle kız arkadaşlarınızla falan gelin. Alışverişe ikna edemeyeceğiniz bir partneriniz varsa no Milano. Bu görmüş olduğunuzda alışverişi duyunca caddeyi 3 saniyede terk ediyor. Tamam gel, almayacağım bir şey. Hayır. No seyahat. Tespit 4. Birçok restoranda, özellikle kafelerde Banko oturduğunuzda ödeyeceğiniz ücretle ürünü alıp çıkacağınız ücret farklı. Yukarıda, yani dükkanda göreceğiniz fiyat listeleri veya menülerde görülen fiyat listeleri oturmadığınız varsayımında ödeyeceğiniz rakamlardır. Hesaba bizdeki gibi kuver ücreti gelirse ya da biraz önce kanoli yedik. Neredeydik hep unutuyorum. Ammo'da kanoli yedik. Normalde fiyat listesi 3 euro gösteriyordu fakat biz kişi başı 4,5 euro verdik kanoliye. Çünkü oturduk.
Oturmayın. Ya, oturun da bilin yani bilin, şaşırmayın aynen. fiyat niye değişik geldi diye. Cover charge altında size böyle %50'ye kadar fiyat farkını yansıtabiliyorlar. Dükkan boş olsa dahi. Aynen. Şimdi beni parmesan almaya götürecek. Hadi Evet, hadi. Bir de lokalleriyle tanışacağız Tuğçe.